Belalı Elmas olarak 1972 yılında vizyona giren The Hot Rock, Peter Yate'sin yönettiği bir komedi suç filmidir. Film, Donald Westlike'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır ve Robert Redford, George Segal, Ron Leibman gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bulundurur. Film, komedi ile suç türlerinin birleştirildiği eğlenceli bir hikayeye sahiptir. Film, John Dortmunder adlı bir soyguncunun etrafında döner. Dortmunder, hapisten yeni çıkmış ve önceki karanlık işlerinden elini eteğini çekme düşüncesindedir. Fakat kız kardeşinin kocası onunla aynı fikirde değildir ve yıllarca dört gözle onun hapisten çıkacağı günü beklemektedir. Eniştesi hapisteyken çok değerli bir elmas olan Dağıt Rakı çalmayı planlamış ve onun da yardımıyla bunu başarabileceklerine inanmaktadır. Başta şiddetle bu teklifi reddeden Dortmunder, kısa yoldan tek bir işle emekli olmanın cazibesiyle bu teklifi kabul eder ve yapılan planlar üzerine yoğunlaşır. Kısa zamanda gerekli ekibi kurup planı devreye sokarlar. Ancak işler beklendiği gibi gitmez. İlk soygun girişimi başarısız olunca, ekibiyle birlikte defalarca plan yaparak bu değerli taşın peşinden gitmeye devam ederler. Her seferinde planları bozulur ve komik aksiliklerle karşılaşırlar. Bu süreçte çok para kazanmayı uman bu soyguncu grubu, komik maceraları, hem soygunculuğun zorluklarını hem de şanssızlıklarını anlatan bir tema oluşturur. Filmde, özellikle Robert Redford'un karakteri, filme önemli bir katkı sağlamıştır. Redford'un başrolde olduğu dönemde, oyunculuğu ve karizması büyük bir ilgiyle izlenmiştir. Film, eleştirmenlerden genellikle olumlu geri dönüşler almıştır. Özellikle komedi ve suç türlerini harmanlama biçimi beğenilmiştir. Film akılcı ve akıcı kurgusuyla, acaba bundan sonra ne olacak düşüncesiyle izleyicileri etkisi altına almayı başarmıştır. Hem suç filmi severlere hem de komedi tutkunlarına hitap eden bir yapım olarak 1970'lerin kült filmlerinden biri olmuştur. Eğlenceli vakit geçirmek ve sürpriz finaliyle izlenmeye değer bir film. 2000 yapımı Render Games filmini John Frankenheimer yönetmiştir. Bu film, Ben Affleck, Charlize Theron, Gary Sinise gibi ünlü oyuncuları bir araya getirmiştir. Film, Chuck Farrer'in senaryosuna dayanarak suç, aldatmaca ve planlanan soygun temalarını işler. Film, Rudy Dunkin adında bir mahkumun hikayesini anlatır. Araba hırsızlığından hapse atılan Rudy, hapishanede tanıştığı ve aynı hücrede kaldığı arkadaşına mektuplar yazan ve resimlerini gönderen, arkadaşının da yüz yüze hiç görüşmediği Ashley adlı bir kadına içten içe aşık olur. Yemekhanede çıkan bir arbede sırasında James, Rudy'yi kurtarmak amacıyla önüne atlayınca bıçaklanır ve hayatını kaybeder. Rudy birkaç gün arkadaşının yasını tutmuş ve hücre odasında Ashley'nin fotoğraflarına bakarken aklına garip bir fikir gelmiştir. Arkadaşının yerine geçecektir ve oymuş gibi kızla mektuplaşmaya devam edecektir. Tahliye günü gelmiştir ve Rudy kızla tanışıp tanışmama konusunda ikilemde kalmıştır. Kızdan hoşlanmıştır. Fakat arkadaşına karşı da vicdan azabı çekmektedir. Sonuç olarak cezaevi kapısında bekleyen Ashley'i görünce duygularına engel olamaz ve oyuna kaldığı yerden devam eder. Fakat asıl oyun bundan sonra başlayacaktır. Ashley'nin Gabriel adında belalı bir abisi vardır ve Rudy bir anda kendisini hiç tanımadığı bir soygun çetesinin içinde bulur. Hapiste ölen arkadaşı James, hapse girmeden önce bir kumarhanede çalışıyordur ve bu onu planın en önemli kişisi haline getirmiştir. Rudy aslında James olmadığını birkaç kez dile getirmiş olsa da, ölümle yüzleşince o olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Rudy, diğer çete üyeleriyle birlikte hiç çalışmadığı ve bilmediği bir kumarhanenin soygun planını yapmaya başlar. Film, özellikle finali ve birçok sahnesinde izleyicileri ters köşe yapmaktadır. Komik diyaloglar, soygun, sahte bir aşk hikayesi, aldatma, sürprizlerle dolu zekice yazılmış bu film izlenmeye değer. Bayılırım Belaya ismiyle 1994 yılında vizyona giren I Love Trouble, yönetmenliğini Charles Schreier'in yaptığı, ipucu peşinde koşan dedektiflik ve romantik komedi türünde izlenmesi gereken güzel bir filmdir. Film, Chicago'da farklı gazetelerde görev yapan iki ünlü gazeteci, Peter Brackett ve Sally Adwater arasındaki rekabetle başlar. Şehirdeki garip bir tren kazasını araştırmak için ipucu toplayan ve daha iyi olduklarını kanıtlamak amacıyla aralarında yarışan iki gazeteci birbirlerini geride bırakmaya çalışacaktır. Kariyerleri için birbirlerini alt etmeye çalışırken, sinsice kumpaslar kurmaya da başlamışlardır. İkili arasındaki rekabet bir süre sonra hırsa dönüşmüştür. Ancak bu sadece bir yarış değil, aynı zamanda geçmişteki bir rekabetin yeniden alevlendiği bir durumdur. Bu durum zamanla ikili arasında karmaşık duygusal ve romantik bir gerilim yaratır. Aralarındaki rekabetin kendilerini yıprattığı kanaatine varan ikili, bu olay için güç birliği yapmak üzere anlaşırlar. Fakat anlaşmalarına rağmen içten içe rekabet yine devam etmektedir. Gazeteciler aradıkları ipuçları dışında, giderek birbirlerine duydukları hisleri de keşfederler. Buldukları ipuçları onları zamanla dönüşü olmayan bir yola sokar. Artık başları beladadır
ve ikilinin başlıca amacı hayatta kalmak olacaktır. Zekice kurgusu, komik diyalogları ve hızlı temposuyla izlenmeye değer. Film, eleştirmenler tarafından olumlu karşılanmış, Julia Roberts ve Nick Nolte'un oyunculuk performansları övgü almıştır. Bu filmle ilgili önemli başka bir detay ise, filmin çekimleri sırasında iki başrol arasında bir süre sonra soğuk rüzgarlar esmesidir. Film sonrasında ikili birbirlerini karalayan demeçler vermiş ve asla başka bir projede bir araya gelmeyeceklerini söylemişlerdir. Filmin büyük bir kısmında birbirlerini görmeye bile tahammül edemeyen ikili, birçok sahnede kendileri yerine dublör kullanmıştır. Ülkemizde Geç Kalan Sevgi ismiyle 1984 yılında vizyona giren Falling in Love, yönetmenliğini Ulu Grossbird'ın üstlendiği romantik drama türünde yine listemizdeki diğer filmler gibi izlenmesi gereken bir film. Frank, inşaat işinde çalışan bir tekniker, Molly ise bir kadın tekstil tasarımcıdır. Bu ikili tesadüfi bir şekilde aynı tren seferlerinde birkaç kez karşılaşırlar. Birbirlerinin dikkatini çeken bu ikili yine bir tren seferinde tanışıp arkadaşça konuşmaya başlarlar. Böylece zamanla aralarında duygusal bir bağ oluşur. Buraya kadar her şey normal görülebilir. Fakat sorun şu ki ikisi de başka bir insanla evlidir. Başlarda ikisi de ilerisini çok düşünmeden bu aşka kendilerini kaptırırlar. Bu ilişki onların rutin hayatlarına farklı bir heyecan getirmiştir. Fakat aralarında gelişen hisler, eşlerinden ayrılıp birbirleriyle evlenme isteği doğurunca, ikisi için de geri dönülmez bir kaotik durum başlamış olur. Aslında ikisi de eşlerini severek evlenmiştir. Fakat birbirlerini tanıdıktan sonra, gerçek aşkın beraberliklerinden doğacağına inanmışlardır. İkisi de bu durumu eşlerine hissettirince olaylar, daha da karmaşık bir hal alır. Film, Robert De Niro ve Meryl Streep gibi iki büyük yıldızın oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmiştir. İki oyuncu da duygusal bağlar, içsel çatışmalar ve ilişki dinamikleri üzerine derinlemesine bir izlenim bırakmıştır. İkili, duygusal bir kimya yaratmakta çok başarılıdır. Filmin başka bir yönü de gerçekçi olmasıdır. Film, evlilik ve dışarıdaki ilişkiyi sorgulayan oldukça gerçekçi bir yaklaşım sergiler. Karakterlerin duygusal yolculuğu, gerçek hayatın bir yansıması gibi hissedilir. Bir yanda romantizm ve duygusal çekimin peşinden gitmek isteyen iki karakteri, diğer yanda sadakat, güven ve sorumluluk gibi değerlerle savaşırken izliyoruz. Filmdeki karakterler, hayatlarının gidişatını değiştirecek bir duygusal yolculuğa çıkarlar. Duygusal film sevenler için izlenmeye değer. Ülkemizde Asla Yabancılarla Oynama adıyla 2001 yılında vizyona giren Joyride, yönetmenliğini John Dahl'ın üstlendiği, gerilim ve korku türünde izlenmesi gereken bir filmdir. Film, özellikle gergin atmosferi ve gerilim dolu olaylarıyla dikkat çekmektedir. Koleji yeni bitiren Lewis, rüyalarının kızı Vena ile Amerika'yı kat edecek bir yolculuk planı yapmaktadır. Fakat ağabeyi Fuller'in nezarethanede olduğunu öğrenmesi üzerine, planları biraz değişecektir. Abisinin kefaletini yatırarak onu nezarethaneden çıkarır ve planlanan yolculuğa abisi Fuller de katılır. Anlaşmaları, kız arkadaşıyla buluştuktan sonra, herkesin kendi yoluna gitmesidir. Yolculuk sırasında eğlence amaçlı, ağabeyinin benzin istasyonundan kelepire aldığı telsizi kullanarak, yol güzergahındaki insanlarla dalga geçmeye başlarlar. Bu farklı eğlence şekli Lewis'in de hoşuna gitmiştir. Lewis'in, kadın sesi çıkararak dalga geçtiği paslı çivi lakaplı bir tır şoförü, anı biriktirmek için çıktıkları bu yolculuğu, unutmak isteyecekleri bir kabusa çevirecektir. Film, özellikle gerilim yaratma ve izleyiciyi sürekli gergin tutma konusunda başarılıdır. Joyride, eleştirmenler tarafından çoğunlukla olumlu eleştiriler almıştır. Film, gerilim dozu, iyi oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayesiyle takdir toplamıştır. Paul Walker ve Steve Zahn'in performansları özellikle beğenilmiştir. Film 23 milyon dolarlık bütçeyle çekilmiş ve 36 milyon dolar hasılat elde etmiştir. Bu filmin ardından farklı yönetmen ve oyuncularla ikincisi ve üçüncüsü çekilmiştir. Fakat hiçbiri bu ilk bölümün başarısını yakalayamamıştır. Joyride, adrenalin dolu sahneleri, kaçış ve hayatta kalma temalarıyla gerilim severler için önerdiğimiz bir yapımdır. Vahşi Şeyler yani White Teens 1998 yapımı, John McNaughton tarafından yönetilen, gerilim, dram ve suç türlerini harmanlayan bir filmdir. Senaryosunu Stephen Peters yazmış ve filmin başrollerinde Matt Dillon, Kevin Bacon, Neve Campbell, Dennis Richards ve Teresa Russell gibi isimler barınmaktadır. Vahşi Şeyler, genel itibariyle gizemli, oyun içinde oyun barındıran ve karmaşık bir suç hikayesini izleyiciye sunmaktadır. Florida'da zengin bir ailenin çocuğu olan Suzy, popüler bir lise öğrencisidir. Suzy, okula yeni gelen ve öğretmen olan Sam Lombardo tarafından tacize uğradığını iddia eder. Suzy'nin başı, okulun diğer öğrencilerinden biri olan Kelly ile de belaya girer. Kelly, Suzy'nin suçlamalarını araştıran dedektif Ray Duquette ile işbirliği yapar
ve ekip halinde bu olayın gizemini çözmeye çalışırlar. Film, Suzy ve Kelly'nin komploları ve manipülasyonları etrafında döner. Her ikisi de çevresindeki insanları manipüle etmeyi ve onları kullanmayı ustalıkla başarır. Film, gerilim dolu yapısı, beklenmedik sürprizlerle izleyiciyi sürekli olarak şaşırtmasıyla ön plana çıkar. İzleyici, kim kimin düşmanı, kim dostu sorusunu sürekli olarak kendisine sormak zorunda kalır. İlişkiler sürekli değişen zıtlıklarla doludur ve film boyunca neyin gerçek neyin kurgu olduğu konusunda izleyici yanıltılır. Kurgusal olarak da çok başarılı bir filmdir. Cinsellik, manipülasyon, ihanet ve suç unsurlarını bir araya getirirken, izleyiciye sürekli olarak kimseye güvenmeme ve her şeyin bir aldatmaca olabileceği duygusunu aşılar. Bu film için, izleyicinin beklentilerini aşan sürprizlerle dolu olduğunu söylememiz gerekir. Ayrıca izleyicilere başka bir notumuz da, film bittikten sonra, yani final yazıları girdikten sonra izlemeyi bırakmamalarıdır. Akılda kalmış birçok eksik parçayı tamamlamanızı sağlayacak, birçok ipucu bu yazılar arasında verilmektedir. Güzel vakit geçirmek için izlenmeye değer.